Evet arkadaşlar biraz bekleteceğim. Bu arada ses görüntüyle ilgili bana bir dönüş yaparsanız çok çok mutlu olurum. Değerli arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Kesin elleri böyle. Gelsin mi gelmesin mi değil mi? Evet, ama bir ses görüntüyle ilgili dönüş alayım. Normalde 21 mi yazmıştık yayına? Evet, 21 yazmıştık. Hemen chat kutusundayım. Şu ses görüntü işini bir hemen şöyle bir halletmiş olalım. Evet, Yalçın Bey ilk sıraya girmiş. Ertuğrul'um hoş geldin. İsmail Hocam selamlar. Kerem Bey, Kadir Bey, endeks profesyonellerin eline düştük. Kadir abi, endeks mühendisliği yapılıyor, yapılacak da dediğimiz noktaya henüz gelmedi. Ertuğrul Bey selamlar, Serkan Bey. Yayın, yayın, yayın istiyoruz, yayın. Aleykümselam. Üstadım hoş geldin. Teşekkür ederim. Kaan Bey, Necat Bektaşlı. Eyvallah, sağ olun. Sezai abi selam. Talha Ahlat, hayırlı akşamlar Talha Bey. Ses görüntü güzel hocam demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Murat Bey hoş geldiniz. Bülent Orhan, hayırlı akşamlar, emeğinize sağlık. Bülent abim, eyvallah. Tamamdır, teşekkürler. Volkancığım hoş geldin kıymetli hemşerim. Kadir Bey. Kadir Bey bu akşam bir görüşelim. Halil'in benim güzel gidiyor, bugün patlattılar. Peki, şimdi Kakkoş'um hoş geldin. Hocam Sasa neden düşmüyor? Ya arkadaşlar şimdi ayda kimisi neden düşmüyor diyor, kimisi neden çıkmıyor diyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ee, Bu teminat tamamlama çağrıları bitmeden herkesi güzelce güzelce tokatlıyorlar. Yani dövüyorlar. Çok güzel dövüyorlar. Kozal ters köşe mi yapacak hocam? Yön yukarı gibi tuzaklamıyorlar. Yani Birol Bey endeks mühendisliğinde her daim kullanacakları bir enstrüman buluyorlar. Bugün kozu altında yaptılar. Değil mi? Ya bakalım inşallah. Neye elime alsam. Ya çünkü çok inanılmaz bir endeks mühendisliği var. Hakikaten beyefendi demiş ya profesyonellerin elinde. Adamlar bu işi yapıyorlar yani. Çatır 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 istedikleri gibi yön veriyorlar. İsmail Ünlü biz de Ektaş'ı soralım daha ne kadar düşer. Valla İsmail abi Hektaş'ı yapmayayım diyorum ama ifşa edeceğim artık. Yani olan biteni bu yayında hatırlattın ifşa edelim. Hektaş'taki onu operasyonu ifşa etmek lazım. Yani SPK uyumasın. Ünlüyle Bank of America'nın operasyonunu herkes görebilir. Kafası çalışan herkes görebilir. Ayın 29'unda aylık kapanışta, kontrat kapanışlarında karanlık odada 25 milyon lot birbirine son karanlık odada verip de tahtayı inanılmaz bir şekilde operasyona tabi tutuyorlar. Maalesef bunu şirketin patronu da dahil SPK'da izliyor. Çok yazık. Çok yazık. Kademeleriyle anlatalım bu yayında. Hakikaten anlatalım yani. Görsünler. İzlesinler. İzlemeye devam etsinler ama e,
Hedef ne patron ne balinalar. Hedef oradaki küçük yatırımcı. Hatta oradaki kredili işlemde olanlar. Ben açık konuşmayı severim. Yani bakın şöyle yapalım. Buyurun arkadaşlar. Bugünkü kredi teminat tamamlama çağrısı. Bugün ayın 4'ü değil mi arkadaşlar? 5'i dün itibariyle. 368 milyon kredi teminat tamamlama çağrısı. Bakın bu rakamlar her gün artıyor. Yani bu işi bu düzeltme gelirken söyledik, dedik ki yani e, kendi paranızla oynayın abi. Kendi paranızla. Bu kadar kredi kullanım miktarı varken kimseye bu adamlar para kazandırmaz. Burası cami avlusu değil. Kredili işleme girmeyeceksiniz abi. Giriyorsanız da katlanacaksınız. Açık konuşmak gerekirse yani sıcağı sıcağına madem orayla başladık, bana göre bu kredili işlemlerin %80'i BIST 30 hisse senetleri içerisinde bankalar olacağını düşünmüyorum. Oluyorsa nasıl oluyor? Çok düştü, çok düştü diye kredili abandıkça abanılan hisse hangisidir diye soracak olursanız bana göre Hektaş ve Sasa. Şimdi bakın Hektaş'ın şu 15 dakikalık grafiğinde. Şimdi buradaki hacmi görüyor musunuz arkadaşlar? Şu rekor hacmi. Gelin buraya gidelim bakalım burası neyin nesi? Burası ayın 29'u arkadaşlar. Yani bu ayın 29'unda neler oldu? Bakın bu işin artık suyunu çıkardılar. Gerçekten suyunu çıkarıyorlar. Çok da yazık. Çok da yazık. Şöyle 29'unu seçemiyor muyuz? Neden? Allah Allah. 4'ü aya atlamamız lazım. Pardon. Böyle yapmam lazım. Evet, 29'u Şubat 29 arkadaşlar. Aylık kapanış. Dört, 3, 29. Çok ilginç, seçtirmiyor. Niye böyle yaptı bu? Çok ilginç. Burayı seçemiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. 29 Perşembe yok. Başka koz altına geçelim mesela. Koz altında yapıyoruz. Çok ilginç. Bir daha uğraşacağım. Ondan sonra uğraşmayacağım. Meymenetsiz hisse. Valla. Evet. 29'una gidiyorum. Şubat 29. Evet yaptık sonunda. İkinci ayın biri. Allah Allah hasbinallah. Niye böyle yapıyor be? 28'ini seçsek. Çok ilginç.
Neyse şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada Bank of America ayın 29'unda yani ay kapanışında 21 milyon lot mal aldığını görüyoruz. Şimdi lütfen bu rakamları aklınızda tutun. Bu adam 21 milyon lotu 19-14 maliyetle aldı arkadaşlar. 19-14 maliyetle aldı. Şimdi alan bu adam, satışı yapan kim? 21 milyon lotu satan İş Bankası ve Ünlü arkadaşlar. Buradaki olay ne biliyor musunuz? Bakın ayın 1'i itibariyle bugüne kadar, bugün ayın 5'i, ayın 1'i itibariyle şöyle gidelim. Evet, yani işlem olduktan sonra Bankof ne yapıyor? 10 milyon lot satış yapmış. Bu satılan malı kim alıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Ünlü. Ünlü. Yani bir tarafta satan adam piyasa yapmak için satıyor deseniz, karanlık odada aldığını zarara niye veriyorsun? Karanlık odada sana bir kademede bu lotu veren kişi zaten ünlünün ta kendisi. Ünlü bu işi adeta operasyon yapıyorlar. Yani bunu gören biz cahiller görüyor da maalesef birileri görmek istemiyor. Biz de izliyoruz. Söylenecek bir şey yok. Hiç söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Ama açık konuşayım, bu işte hedef ne balinalar ne o ne o. Hedef kredili işlemde olan insanlar. Ya, küçük yatırımcı. Şimdi net alış tarafında siz hisseye gidip baktığınızda arkadaşlar bu artık biraz teknik dışına çıkan hareketler görüyoruz. Bakın bizim traderlar, o meşhur traderlar şunu yaptılar. Bu bölgede oyuna girdiler, stop oldular. Bu bölgede oyuna girdiler, stop oldular. Bu bölgede oyuna girdiler, stop oldular. Bu işin devamı nereye kadar sürecek? O krediler kapanıncaya kadar düşüş, yana al, düşüş, yana al, düşüş, yana al, düşüş, yana al. Yani o krediler kapandıktan sonra da artık yine nasıl düşerken teknik dışı düşüyorsak yükselirken de teknik dışı yükselişler görebiliriz. Bakalım görelim hep beraber bu işin sürdürülebilirliği nereye kadar sürecek bakalım. Bu arada Foroton'un bilançosu gelmiş. Yatırımcılarına hayırlı olsun. FK 709 olmuş. Net dönem karı 49 milyar arkadaşlar. Bir önceki dönem karına göre %77 artı. Öz kaynak artışı gayet güzel. Çok güzel. Gerçekten öz kaynak artışı çok güzel. 32 milyon borç. Borç bakın fazla vermiş. Borç yok şirkette diyebiliriz. Duran varlıklarda da artış var. Dönem varlıklarda da artış var. Satışlarda da %28'lik artış var. Özellikle daralma bekleniyordu otomotiv sektörüyle ilgili. Ford Otosan bunu hayır, daralmadan ziyade büyümeye devam ediyoruz demiş bu bilançosuyla. Güzel bilanço, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gelelim endeksimize. Başlayalım mı arkadaşlar? Hadi başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz en son videomuzda da sonrasında yapmış olduğumuz üyelere özel videomuzda da doğru zamanda doğru yerde oyuna girmek için özellikle bilenler bilir bu bölgedeki 9.300
8300 üzerinde kalıcı olmanın ancak bir hikayeyle olması mümkün olduğunu, 9300 üstünde çok da fazla zorlandık, kalıcı olamıyoruz. Yönümüz aşağı, alt band demiştik. İlk etapta 8600 bölgelerine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Burası 8605 seviyeleri arkadaşlar. Muhtemelen de bunu yapacağız. Biz biliyorsunuz indikatörümüzle birlikte bir karar vermiştik. Özellikle 2 saatlik time frame'de tekrar oyuna gireceğimiz alanı belirleyeceğiz. Burada da 23'ü kullanacağız. Ama dönüp baktığınızda 4 saatlik time frame'de indikatörümüz bizi muazzam bir yeri de oyundan çıkardı. Ve bu oyundan çıktığımız bölge itibariyle de nakit akçe ayarlayanlar sabırsızlıkla bekliyor. Biz oyuna nereden gireceğiz? Değerli arkadaşlar, oyuna girmek için acelemiz yok. Sakin ve piyasayı öngörülebilir teknik dönüş noktalarında belki kademeli olarak oyuna gireceğiz. Ama net bir şekilde konuşmak gerekirse biz bu bölgede de gelir isek bir teknik dönüş görmemiz lazım. Ha deyince döneceğimizi düşünmüyorum. Zaten hatırlarsanız bir ABC mi yapıyoruz? Yoksa 5 dalgalı düşüş mü yapacağız? Burayı iyi okumak lazım. Bakıldığında bizim burası ABC şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Şu bölge A düşüşümüzdü. B tepkimizi yaptık. C düşüşümüz devam ediyor. Aslında belki şöyle şu bölgede teknik bir yükseliş yapabilseydik C'yi burada tamamladık diyebilirdik. Ama bu C'nin devamı beklediğimiz 8600 bölgesine mi olacak? Bu bölgeyi yakından izliyoruz. Belki de ABC dışında burada 5 dalgalı düşüş yapısıyla da devam edebiliriz. Açık konuşmak gerekirse beklentim artık buranın minörde de görüleceği üzere 5 dalgalı bir düşüşle 8500'e kadar uzanmak olacak. Tabii bunu yaparken bazı bilançosu iyi gelen şirketlerle bu düşüşü nasıl yapacaklar? Hani tabiri caizse BIST 30 hisse senetlerinde amansızca vurmaya devam ediyorlar. Şimdi bugün de bakıldığında endeks 100, XTÜMYE, X100O ve X30'a bakıldığında yine bankaları akşam sattılar. Yani 0.80 negatif bir satış görüntüsü var. XTÜMYE endeksi bugün kızardı. Yani artık bu bölgedeki düzeltmede 8600'lere gideceksek bizim artık X30'dan ziyade belki de XTÜMYE yan tahtaları biraz vermek isteyecekler. Buradaki endeks mühendisliğinin bir süre daha devam edeceğini ben düşünüyorum. Sakin kalalım. Zaten hafta sonu yayınımızda da Cuma'ya kadar beklememiz gerektiğini söylemiştik. Zaten bir dönüş görür isek anlık olarak yayın açıp sizlerle bu durumu da paylaşıyor olacağız. Buradaki negatiflik şu aşamada halen devam ediyor. Yani bizler oyuna nasıl girmeliyiz? Değerli arkadaşlar, bizler oyuna özellikle bir trendde bozulma var ise ya da bir destek noktası kırıldı ise bir alttaki destek noktasında oyuna girmek lazım. Yani aralarda oyuna girebilmek marifet midir? Bana göre çok büyük marifettir. Çünkü kestiremezsiniz. Yani buradaki işi şansa bırakmış olursunuz. Kesinlikle döndük emaresi henüz yok. Ortalamalar nezdinde bakacak olursanız 21 günlük hareketli ortalamayı kırdık ve aşağıda 50 günlük hareketli ortalamamızda bahsettiğimiz olduğumuz gibi 8600 bölgesinde bizi bekliyor. Peki bu 8650 günlük ortalama çakışan bölge olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bizim kat icazeti almış olduğumuz değerli arkadaşlar 1-2
Üçüncü katı kırmıştık. Dördüncü katın orta bantında tutunamayıp tabanından yani 8600 bölgesinde destek bulup bulmayacağımızı izleyeceğiz. Ben buranın çalışacağını düşünüyorum. Yani her halükarda 8600'den biz tekrar yönümüzü yukarı çevireceğimizi öngörüyorum. Umarım da yanılmayacağız. Çünkü buraya göre kendimizi konsantre etmiş durumdayız ve 8600 bölgesinde biz artık yavaş yavaş yeni sepet hisselerimizi biriktirme alanı olarak düşünüp bu bölgede mal almaya çalışacağız. Yani hatta şimdiden başladık diyebiliriz. Belli başlı hisselerin biriktirme alanına girdiğini görüyoruz. Özellikle BIST 30. Şimdi BIST 30 demişken BIST 30 hisse senetlerini bu impuls dalga içerisinde evet sepet hisselerimizde bulundurduk. Bu impuls dalga içerisinde biraz daha az bulundurduk. Buraya göre impuls dalgası boyu X, buranın impuls dalgası boyu Y iken X küçüktür Y olmasına rağmen biz daha efektif kazanımlar elde ettik. Yani buraya göre bunun sebebi neydi? Burada BIST 30'u azaltmıştık. Şimdi açık konuşmak gerekirse yeni biriktirme alanında da BIST 30 hisse senetlerini en azami sayıda, en minimum seviyede tutarak yine güzel gördüğümüz BIST 30 dışı hisse senetlerinde biz yol haritamızı oluşturacağız. Peki burada endeks 30'a da olmazsa olmaz bakacağız. Bizim kat icazetlerini endeks 30'da da görmemiz gerekiyor. Öncesinde şimdi arkadaşlar endeks 30'un kritik bir kırılım yaptığını söylemiştik hatırlarsanız. Bu bölgede dikkat ederseniz çok güzel çalışan bir regresyon kanalımız vardı. Özellikle şuradaki direnç ve orta band kırıldı. Yani bir yolculuk var. Bu trend desteğine doğru bir iniş var. Bu bölgedeki yaklaşık tabii endeks mühendisliği devam edecektir. Takriben %3'lük bir düşüş daha görebiliriz endeks 30'da. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Zaten bizim bu orta band kırıldıktan sonra artık her kırmızıda endeks 30'da mal almak isteyen arkadaşlar mutlaka ki pozisyon alacaktır. Şimdi bir konuya daha değinelim. Yani günlük grafikte bizim endeks 30 ne yaptı? Bakıldığında 21 günlüğü kırmıştık. Yani en kötü ihtimalle bir 50 günlük ortalama desteğine insin. Artık burada yatırımcılar şunu da yapmalı arkadaşlar. Yani biz burada endeks 50 %100 çalışır gibi bir algı da oluşmasını istemiyorum. Ben çalışacağını öngörüyorum. Yani burada 50 günlük ortalama desteğimizi çalışıp en kötü ihtimalle 21 moving average'a bir tepki alacağımızı öngörüyorum. Buna göre de yaklaşık %1,5 %2'lik bir endeks mühendisliği daha görebiliriz. Ama tabii ki ortalamalarla bu yolculuğu her daim takip edeceğiz ama bizim işimiz formasyonlarla, öngörülebilir hedeflerle olmalı. Yani endeks yüzde yaptığımız formasyon bölgesini basamak basamak yukarı taşımıştık. Burada da yukarı taşımak ve görmekle mükellefiz işin doğrusu. Şöyle hemen hızlıca yapacağım, ufak tefek kaymalar olabilir. Buradaki kat icazetimizi endeks yüzde almıştık. Endeks 30'da da aynı şekilde alalım. İkinci kat ve üçüncü kat arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Burada endeks 30 ile endeks 100'ü kıyaslayacak olursanız bizim endeks 30 endeks 100'e göre üçüncü katta ve geri planda değil mi? Biz endeks %4. kattayız. Dördüncü katın tabanından onay almaya çalışıyoruz. Yani bizim endeks 100 orta banta gitti, orta bantı tutunamadı, buraya iniyor. Şimdi artık burada bir korelasyon oluşmaya başladı. Bizim de bu orta bant önemli olacaktır. Ve dönüp baktığınızda 50 günlük ortalama orası benim buradayım diyor. Gelin karşılayacağım sizi, burada tutunacaksınız, merak etmeyin der nitelikte.
Tabii biz aynı zamanda her yönüyle bakıyoruz. Endeks 30'a, endeks 100'e, TL bazlı grafikli, dolar bazlı grafiğiydi derken bütün aparatlara, bütün ekipmanları görmeye niyetliyiz. Şimdi gelelim dolar bazlı grafiğe. Bir defa burada bizim için önemli bir gösterge, endeks 30 için konuşuyorum. 21 haftalık kırılım gelmesi demek 50 haftalık bölgeye doğru geri çekileceğimizi işaret eder. Burası da TL bazlı grafikte gördüğümüz %1,5'luk marjı bize evet mümkündür onaylıyor diyebiliriz. Burada güç görüntüsü itibariyle bakıldığında bu endeks halen güçlü mü? Evet arkadaşlar, halen güçlü. Majörde halen güçlü ki şöyle de ifade etmekte fayda var. Bizim haftalıkta burada MACD indikatörü teknik satını vermiş değil. Yani siz şu haftalıkta görüntüde bakın daralma var ama biz ne yaptık? Haftalıkta halen tekniğimiz alda. Günlükte ise biz bayağı bir sert düzeltme yapıyoruz değil mi? Dolar bazlı grafikte bakıldığında zirvesi itibariyle bu endeks bugüne kadar yaklaşık ne kadarlık bir düşüş yaşamıştır? %10'luk bir düzeltme yaşamıştır. Şimdi bakın bir enstrümanda eğer endeks analizi yapıyorsanız %10 ila %15 bandındaki bir düzeltme önemli bir düzeltmedir ve bu düzeltmenin mutlaka tepkisini görmelisiniz. Bu tepki gelir. O anlamda biz buradaki yaklaşık %10'luk bir düzeltmenin tepkisini yavaş yavaş alacağız. Takriben %1-1,5 daha bir endeks mühendisliği görebiliriz. Şimdi dönelim endeks 100 grafiğinin TL bazlı grafiğinde şu bölgedeki marjımıza. Yani biz endeks 100'deki beklentimiz nedir arkadaşlar? Nereye kadar bu endeks 100'ün düzeltmesi gerekir? Beklentimiz 8600 bandında. Buranın da yaklaşık %2,5'luk bir marjı masadadır değerli arkadaşlar. Şimdi bir de RSI görüntümüzü getirelim. RSI minörde ne yaptı? Göreceli güç endeksi bir görüntüsüne bakalım. Öncelikle saatlik, 2 saatlik ve 4 saatlik periyotta RSI'daki uyumsuzlukları okumaya çalışalım. Şimdi bizim bu bölgede artık şu bizim teknik düzeltme yaptığımız ilk teknik tiptir arkadaşlar. Bakın burada da bir düzeltme var. Buradaki RSI ve fiyat arasındaki düzeltme uyumludur. Sorun yoktur arkadaşlar. Artık bizim teknik tip diye bakabileceğimiz yeni görüntüler oluştu ise eğer, bakınız artık şu bölgede de bir uyumluluk vardır. İkisi de aşağı yönlü, sıkıntı yok. Ama şu aşamada artık oluşan teknik tiplerle ilgili sorunlar yaşamaya başladık. İşte burası yavaş yavaş hazırlanın. Yavaş yavaş elinizi cebinize koyun. Malı almaya başlayın. Bakın burası teknik tiptir demiyoruz. Diyemiyoruz ama RSI bize diyor ki yavaş yavaş masaya paraları sürün. Neden? Çünkü burada efendim bir teknik tepki gelip yavaş yavaş şu hareketi yapabilirsek, bu arada indikatörümüz yukarı gidip tekrar bir dip oluşturur ise biz buraya hangi gözle bakacağız? Şöyle bakacağız. Değil mi? Şöyle bakacağız. İşte o zaman da diyeceğiz ki aradığımız görüntü oluşmaya başladı. Burası pozitif uyumsuzluk. Buralar artık teknik dip dönüş yerleridir. Buralarda yavaş yavaş çıkarın paraları, nakit akçeleri, alın güzelim formasyon hisselerini ve yürüyün bakalım. Önümüzdeki impuls dalgada
nereye kadar gidebilirsek, yani bir 9750 ilk etapta hedef. İlk etapta hedef tabii 8600 desteğimizin net bir şekilde çalışıp çalışmayacağız. Peki burada saatlikte gördüğünüz uyumsuzluğu 2 saatlik periyotta da görebiliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, normalde 2 saatlik time frame'de oluşan teknik diplere baktığınızda şu bölgede bir teknik dip oluşmuştur. Burada herhangi bir uyumsuzluk yoktur. Ama bu saatten sonra oluşan her teknik tipte indikatör yukarı veya yatayda olacağından dolayı burada the price aşağı indiğinde, yani bizim fiyat aşağı indiğinde indikatörün aşağı inmeye yeri var mı? Var mı arkadaşlar? Yok. Zaten dipte. Şimdi eğer burada fiyat aşağı inmeye devam eder ise, fiyat aşağı inmeye devam ederse, indikatör yatayda ya da yukarıda oluşur ise işte bizim aradığımız pozitif uyumsuzluk oluşmaya başlıyor. O yüzden bugün itibariyle net bir şekilde bugün ayın salı 5'i, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma'ya kadar ben bu endeksin 8600'ü test edeceğini düşünüyorum. Tabi buranın minardaki tepkileri gelebilir mi? Gelecektir. Gelmeli de. Ufak tefek endeks mühendisliği devam edecektir. O ara biz şöyle gideceğiz. İndikatörümüz görüntü itibariyle şunu oluşturacak. Vay arkadaş, ne güzel bir uyumsuzluk oluştu diyeceğiz. Yani açık konuşmak gerekirse artık 8600 bölgelerine yönelik hazırlığımızı yapmalıyız. Hazırlığımızı yapmalıyız. Merak etmeyin, elimizde bütün listemiz elimizde, yakın takibimizdeki hisseleri de doğru destek noktalarında inşallah zamanında doğru bölgede doğru destekte oyuna girmek için çabalıyor olacağız. Şimdi 8600 altını düşünür müyüz? Ben düşünmem. Yani düşünmüyorum. Gelirse de nasip diyeceğiz. Hiç kimse kızmaz. Tabii yani bizim yayınlarımızı hiç kimse kızmasın deyince aklıma şey geldi. Zaman zaman gidiyorum, yorumları okuyorum videonun altındaki. Yani merak ya, işte kim ne yazmış, ne etmiş. Şimdi bir arkadaş, ismi çok önemli değil, engelledim zaten. Neymiş? Ben işte yıl bittikten sonra Ocak ayında bu endeks 9700'e 10.000'lere gider diye söyledin. Oyuna girdik, terste kaldık. Senden de hocam olur gibi. Hasbinallah ve nimel vekil. Yani demezler mi be güzel kardeşim, sen beni nerenle dinliyorsun ya? Ulan Allah'tan kork. Vicdansızlık yapma. Bangır bangır bağırıyoruz. Risk var diyoruz. Videolarımızın başlıklarını gör. İşte neyse. Çok konuşmak istemiyorum. Biz bu şeylerde, YouTube yayınlarında böyle saygısızlık yapan, ahlaksızlık yapan insanları, insan demiyorum. Çünkü saygı bambaşka şey. Saygı duymayı bilmeyen, saygı duymayı beceremeyen insan en büyük saygısızlığı hak ediyordur. Ben özellikle yayınlarımda çok yakın arkadaşlarım olmasına rağmen isimleriyle hitap etmekten imtina ediyorum. Yani bey diyorum, hocam diyorum. Yani işte gelip de hiç moral motivasyon bozmaya gerek yok. Çıkıp bu yayınları yapabilirsin. Kimse seni zorlamıyor.
Çıkıp istediğin analizi, istediğin fikrini söyleyebilirsin. Ama hakaret, küfür tarzı aşağılayıcı kelimeler, cümleler. Ya niye gerek duyuyorsunuz buna? Ben engelliyorum seni. Bak engelliyorum seni. Benim bir engelli odam var. Yani tabiri caizse tımarhane. Engelli olarak o odanın içerisinde bir yılı aşkındır bekliyorsun. Ne yorum yazabiliyorsun ne onu. Zaman geçmiştir, beni unutmuştur diye çıkıyorum. YouTube'a giriyorum. O engelli olan bütün arkadaşları hepsini engelini kaldırıyorum. Aradan zaman geçti diyorum. Ben bir takıntısı varsa da benden uzaklaşmıştır zaten diyorum. Durmuyor, dayanamıyor, yine geliyor. Yine geliyor laf sokuyor. Yani ne yapmak lazım? Ya bak Allah yukarıda şahittir. İşte yok irilti oluyorum. Yok sesin şöyle, yok böyle. Arkadaş beğenmiyorsan izleme ya. İzleme ya. Bak telefon elinde. Exit. Çıktım bitti. Değil mi? Bu kadar basit. Ama ısrarla geliyorsun. İzliyorsun. İzleyip bir şeyler elde ediyorsun. Yayınları izlerken, dinlerken nasıl dinliyorsun, nerenle dinliyorsun onu da bilmiyorum. Ben size ille de oyuna girin, elinizdeki buy sell tuşu benim elimde de değil. Kendimce uyarıyorum. Ve son 20 gündür endekste sıkıntı var, endekste sıkıntı var. Bangır bangır seans içi yayınlar açtık. Nakit akçe ayarlayın. Endeks mühendisliği var. Dikkat edin. Ne yapmamı istiyorsun? Daha söyle ki onu yapayım. Yazıklar olsun diyorum. Bir de nerenle dinliyorsun onu çok merak ediyorum. Gerçekten. Şimdi neyse devam edelim. Çok da kale alınacak bir tip olduğunu düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar bizim endekste ilgili beklentilerimizi, senaryolarımızı masaya koyuyoruz. 8600 altını beklemiyorum. 8600 bölgesinde konsolide olup kaldığımız yere yola devam edeceğimizi öngörüyorum. İşte burada 8606 gelir ise oldu ya 8600 altına inebilir miyiz? Yani burada bir tepe formasyonu görmemiz lazım. Şu aşamada eğer bu enflasyonist ortamda şuranın tamamının bir sol omuz olduğunu düşünüyorsanız, buranın tamamının bir baş olduğunu, bir de sağ omuz yapıp bu endeksi yıkacaklarını düşünüyorsanız, bu bölge itibariyle zaten oyunda değilsiniz, çıkmışsınızdır ve artık oyuna girmeyin. Borsa İstanbul'da işiniz yok. Ve eğer bu senaryoyu düşünüyorsanız zaten sizin bu endeksteki beklentiniz 4800 rakamı olmalı. Bu saatten sonra bu bölgede çalışabilecek bir tepe formasyonu arıyorsanız, büyük, mega bir tepe formasyonu arıyorsanız siz 4800'e bu endeksin düşeceğine inanıyorsunuz. Allah aşkına ya. Allah var, fikir var. Yani akıl var, fikir var. Yani siz bu beklenti içindeyseniz bunca zamandır beni boşuna takip ediyorsunuz. Ben böyle bir beklenti içerisinde olmadım, olmayacağım. Olmam, biz buradaki düzeltmelerde doğru destekten oyuna girip yeni input dalga yakalama derdindeyiz. Genel durum bu. İşte anlamıyorum. Kimisi işte 2024 yılı borsanın çöküşü olacak. O kadar tuhaf yorumlarla geliyorlar ki ve ben engelliyorum. Görmüyorsunuz belki çoğunu. Çok saçma. Çok saçma. Ha arkadaş, ülkede gayri ihtiyari kontrol altında alınamayan bir durum olur. Ne bileyim işte bir felaket daha yaşanır. Ülke ekonomisi yerle yeksan olur.
Allah göstermesin. Ülke bir savaşa girer. Ne bileyim yani. Olmaz demeyelim, o zaman olur. Yıkım gelir. Ama işte bizim bir grafiğimiz var değil mi? Şimdi değerli arkadaşlar, bu grafikte ne görüyorsunuz? Bu grafikte siz 2024 yılından bu yana başlayan, yani 2023'ün neresi burası? Söyleyelim, Temmuz 2023'ten beri gecelik referans faizleriyle insanların parasını faize koyduğunu görüyoruz. Hay hay. Gidin arkadaş, koyun paranızı faize. Burası borsa kanalı, finans, hisse senetlerinin analizini yapıyoruz. Bakın, 2023'ten bu yana adamlar koydular parasını buraya. Size faiz veriyor banka. Koyun abi, ne işiniz var burada? Koyun, para kazanın. Bakın, %46 şu anda. Yani koyuyorsunuz paranızı, %46 faizle para kazanıyorsunuz. Yapanlar yaptılar, siz de yapabilirsiniz. Geçiş yapılıyor buraya. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, endeksle ilgili 8600 bölgelerinde ben bir tepki alacağımızı düşünüyorum. Hisse senetlerine şöyle bir göz ucuyla bakalım. Bugün endeks analizimizi yaptık. Endeksteki beklentilerimizi söyledik. Dönüp tekrar ifade eder isek, ta genel seçim döneminden beri tıpış tıpış, basamak basamak gittiğimiz bu yolculukta yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Bu yolculuğumuzun orta banta gelmesi durumunda yeni impuls dalgayla biz bu bölgedeki filamayı görmüş durumdayız. Bu bir filamadır. Bu filamanın lineer hedefi geldiği gibi logaritmik hedefi de gelecektir. Yetinmedik. Burada da bir filama yaptık. Bu filama bizi mutlu edecek. Ben biliyorum, inanıyorum ve güveniyorum. Burada filamanın bozulması için bu enstrümanda şu yıkımın gelmesi lazım. Bu yıkım gelse bile 7200 olur ki, eğer böyle bir durumda bizim zaten kat icazetleri aldığımız bölgelerde biz oyundan doğru bir şekilde stop loss olmayı da becerebilecek kapasitemiz var. Hiç sıkıntı yok. Evet değerli arkadaşlar. Koza A. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, bakın, müsaadenizle büyük resmi bir görelim. Büyük resimde bu enstrümanda biz ne okuyoruz arkadaşlar? Şu bölgede 2 tane ödülümüz var. Açık konuşuyorum arkadaşlar. Bu koza altı. Koza üst bantta durduğu sürece kat icazeti almıştır. Yolculuğu bir üst banttır. Bu majör analizimdir. Majör analizine göre koza buradan geri gelip tekrar onay isteyebilir. Buradan orta banta gidebilir. Üst banta agresif bir yükseliş yapabilir. Bunlar hep mümkün. Bu majör analizimiz arkadaşlar. Şimdi gidelim günlük grafikte minör görüntümüze. Değerli arkadaşlar, bu bölgedeki son düşüşün yaşandığı bölgeye bakacak olursanız
1, 2, 3, 4, 5 dalgalı düşüş tamamlanmıştır. Artık kozağının minördeki görüntüsünü zirvesi ve dip noktası itibariyle takip etmeniz gerekiyor. Bu enstrümanda trend 58-10 üstünde başlar, o majör hedeflere doğru yolculuk yapar. Şimdi bu enstrümana bir de ölçeklendirilmiş bakmakta fayda var. Dolar bazlı bugün bakmayacağım. Biraz da yani içerik olarak bu enstrüman altın kokusu var değil mi işin içinde? Yani altın cinsinden grafiğini incelemek istedim. Bakınız yani benzer nitelikte şunu yapmaya çalışıyor değil mi? Üst banta kadar gidiyor. Bakın altın cinsinde bu işin analizini yaptığınızda alt bantlardan yapmış olduğu yolculuğu orta banta kadar taşıyıp orta bantta çok şık bir şekilde tutunduğunu, artık sırada üst bant kırılımı ve kat icazeti olduğunu görüyoruz. Yani bu şansı da verelim. Yapacaktır. Yapacaktır. Yani burayı kırıp yeni bir dünyaya merhaba diyecektir arkadaşlar. Evet, Deathback bilgisayar. Güzelim Deathback. Formasyon var, kaçacak dedik. Arkadaş formasyonun adı çanak kulp sim formasyonu. Bakın dikkat edin şurada 1, 2, 3, 4, 5 aydır tutunuyor. Ama bizde yatırımcı ne istiyor biliyor musunuz? Hemen zengin olayım. Hemen para kazanayım. Yok yani bırakın ay beklemeyi, 3 gün beklediği zaman başlıyor Twitter'da küfür etmeye. 26-16 üzerinde bu hisse nereye kadar gitmiştir? 57'ye gitmiştir ya. Yani %100 yapmıştır arkadaşlar. Bu işin sabır bölgesi neresi? İşte 26'da bekleyen arkadaş %117 para kazanmıştır. Artık şu an itibariyle geri çekilme seviyesi olarak %66 kardadır. Peki nereye gidecek? Yani bu hedef neresi olabilir? Şimdi bizim net bir şekilde analizlerimizin hepsinde şunu söylüyoruz. Abi formasyonların kaç tane hedefi olur? Hepsine tek tek bakmalısınız. Bakın aylık grafikteyim bu arada. Gidip şöyle uzattığımda haftalık grafiğe geçtiğimde büyük çanak derinliğini kenara bıraktım arkadaşlar. Yani bu taraftaki derinliği almıyorum ya, çünkü biz çok büyük sabredemiyoruz. Hisse senetlerinde durma ömrümüz yani 30 gün, 40 gün, bilemediniz 60 gün. Bir yıl, 2 yıl bekleme lüksümüz hiç olmadı. Şimdi burada bakın nizami kırılım bölgesi itibariyle bu hisse senedinin geri çekildiği takdirde 35.78 bölgesi alım bölgesidir. Varış hedefi itibariyle bir hedefin de geldiğini görüyoruz. Şimdi bunları çizdikten sonra eğer bir hedef gelmişse hissenin majör hedefi de masada olmalı. Burada majör hedef olarak nereyi alacaksınız Deathback bilgisayar? Tabii ki de burayı alacaksınız. Şimdi burayı da koyduğunuzda teknik kırılım bölgesine bakın, eğer 35.78 geri çekilmesinde kalıcı olursa da 141 hedefli büyük formasyon çalışacaktır. Evet. Emin Güneş, bu sese kurban olasın. Hemşerim gelmiş gene. Şimdi Emin Bey'in şöyle bir durumu var. Bakın borsada bir aralar yatırım yapıyordu. Sağ olsun. Kıymetli hemşerim işte. Ya şu an borsada yatırımı olmamasına rağmen öyle kendisini de tanımıyorum. Öyle bir hemşerimiz, duygusal bağımız var. Adam geliyor yayınlarımızı, sesimizi, sohbetimize katılıyor. Ya bu benim için çok büyük bir mutluluk. Vallahi billahi.
Çok büyük. Allah razı olsun. Kıymetli hemşerim. Başımın üstünde yerim var. Her daim. Evet. Aselsan'da 8 Şubat'ta başlayıp şimdi gelelim Erol abi Aselsan'a. Evet, bugün bir elim gitti oraya. Biraz daha izleme taraftarıyım. İnşallah geliyor. Gel gözümün nuru gel. Yani bırakın gelsin. Abi bırakın gelsin ha. Biz burada oyuna gireceğiz. Yani nasıl iyi başka nasıl yapacağız? Başka nasıl yapacağız? Şimdi buradaki alternatifleri şöyle sıralayalım. Bir, bu kanalın üst bantında tutunur. Bugün burada tutunamadı. 56-60. Yalnız 56 seviyelerine inebilme durumu da potansiyeli de var. Bunun potansiyeli neresi? Burada kanal içerisine artık bu regresyon kanalını bir kenara bırakalım. Şöyle yapalım isterseniz. Yani TL bazlı grafikte formasyon nerede çalıştı? Şurayı mı alacaksınız? Şurayı mı alacaksın? Ben burayı alma taraftarıyım. Bakın. Bu ödülü kullanma taraftarıyım. Çünkü start burada başladı. Bakın. Burası bir yatay biriktirme alanıdır. Bu tarz yatay biriktirme alanları değerli arkadaşlar 5 yıl, 8 yıl, 10 yıl sürebilir. No problem. Burada piyasa yapıcı malı ucuzken toplayacak. Toplar abi. Yani bizim şair roman yazacak. Roman yazmak için kendine bir malzeme bulması lazım. Ben romanı neyle ilgili yazacağım? Gezeceğim, tozacağım, araştıracağım, bulacağım. Bir şeyler biriktireceğim değil mi? Done. Ben romanda ne yazacağım? Yani romanın giriş kısmı, baş kahramanlar, aşağı yukarı. Hikaye anlatıyorum. Romanın giriş kısmı, enstrüman ucuz. Mal ucuz. Burada akıllı tacirler sürekli malı toplarlar. Şimdi romanın giriş kısmı formasyon olan biriktirme alanıdır. Giriş kısmı tamam. Romanın gelişme kısmı ilk impuls dalganın oluştuğu hacimli bölgedir. Burasıdır. Yani gelişme kısmı burada. Giriş kısmı burada. Şimdi genel dağıtım bölgesine doğru bir yolculuk var. Gidelim. Bu romanı yazan adam malı dağıtıyor mu yoksa dahi hedefine var mı? Bakın feedback'imiz güzel mi? Eyvallah. Eyvallah. Bakın logaritmiye geçmedim daha. Burası lineer grafik. Bir kağıt nizami çizelim. Şöyle tam üstüne oturacak. Evet. Bir kat, iki kat. Git abi. Yürü abicim. Şöyle bir otur şuraya. Tamam. O gitmeye devam. Gidiyor bu. Gelsin. Allah Allah gidiyor bu. Bir tane daha gelsin. Nerede oyuna gireriz? Burayı dener miyiz? 55-15. Zaten geçenlerde de söyledim. 55-15, 55-54 seviyeleri gelse de alsak. Bu bize normal minördeki yolculuğumuz lineer anlamda. Şimdi bunu kenara attık. Gidelim logaritmik. Yani bir logaritmik dönemden geçiyoruz değil mi? Bütün hisselere logaritmik anlamda bakıyorsak buraya da bakacağız. Buranın başı kel değil. Gelsin aylık grafiğimiz. Of 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 kaçışa bak. Logaritmik bir kanal. İşte ortalama her sene bir %100 bedelsiz yapıyor. Yatırımcısına bedelsizini veriyor. Maşallah. Böyle bir kanal. Bakın bu romanın mal dağıtım bölgesi burasıdır. Daha sonra yataya alınmış bir bölge. Alt banta indi ucuz bölge. Bakın bu bölgede biz orta banta gittik.
Bu sefer kaçarı yok. Bu Aselsan üst banta gidecektir. Göreceksiniz hepiniz, gidecek. Peki bu Aselsan üst banta giderken romanın baş kahramanları ne çiziyor? Değerli arkadaşlar, formasyonun kralını çiziyor. Büyük formasyon, büyük çanak. Gittik, kulp yaptık. Şöyle bir sağ taraf. Ondan sonra ne yapacak? Ver elini. Neresi? Üst bant. Şimdi size komik gelebilir. Önümüzdeki günlerde Aselsan'ın şu mavi çizgisini unutmayın. Bu mavi çizgide gördüğünüz formasyonu da unutmayın lütfen. Bakın bu mavi çizginin temas sayılarını da söylüyorum. 1, Gakko 1, Gakko 2, Gakko 3 geldi. Şimdi Gakko 4'ü yapacak. Nasıl yapacak, ne kadar düşecek merakla bekliyoruz. Şimdi bu Gakko 4'ü yapacağı bölgeyi şöyle biraz daha yakınlaşıp acaba mı? Bir daha mı gelecek? Ne demek bir daha mı gelecek? Ya bu kırmızı bar çubuğuyla gelip buraya değmiş. Bir daha mı inecek? Valla inerse buralarda oyuna girilmeli. Şu bölgede. İşte neresi orası? Takriben 48 seviyesi. Gelir mi? Yani keşke gelse. Keşke gelse. Ama çok da zannetmiyorum. Bu işin bir de dolar bazlı grafiği var. Gelirse de inanılmaz alım bölgesi olur. Peki ya hocam ben 3-5 aylık değilim ki bu hissede. Bana o üst taraftaki ödülümüz vardı ya, işte neresi? Alt bant, üst bantı söyle bana. Bana Lolo'yu söyle. Lolo neresi? Valla orası zamansal olarak değişecektir ama ben şunu bilir şunu söylerim. Her fiyat gördüğü zirveyi bir daha test eder ve geçer. Alın size formasyon arkadaşlar. Kırılım gelmesi kaidesiyle. Bakın şu bölgede kırılım gelmesi kaidesiyle. Zamana bağlı olarak ben 880 gibi bir rakam görüyorum. Bu sağa açılır, kırar, onay alır, gider, kırar, onay alır, 2 sene sonra gelir, 3 sene sonra gelir. Ama bu ise hedef olarak 800'lü rakamları işaret ediyor. Evet. İsmail Akgel Eczacı Yatırım. Evet bakın Mustafa Bey bizim Yatem'de beri bir arada olduğumuz arkadaşımız. O zamanlar Aselsan'ı bize kızmışlardı. Hocam Aselsan'ın ne işi var Yatem'de? Temettü bölgesi. Öyle değil işte. Bakın Aselsan çok güzel para kazandır. Şimdi sorsam Mustafa Bey'e maliyetiniz kaç? Çünkü orada da aylık düzenli alımlar yapılıyordu. Bana söyleyeceğim maliyet en baba 25 liradır. En baba. Evet. Şimdi arkadaşlar şurayı kırmamız kötü olmuş. Bakın bunu söyleyeyim. Minardan izleyen arkadaşlar için şu bölge 1-2 1-2'li temas, orta band çok şık, destek. Bakın kırıldıktan sonra onayı, kanal onayı, kanal kırılımı ve kanal onayı. Bence burayı biraz izlemek lazım. Burayı biraz gerçekten izlemeniz lazım. Yani en azından bu fiyatın nereye çıkması gerekiyor onu da söyleyelim. Tahminen bir agresif hareket yapıp
bu hissenin 270 üzerine artması lazım. Evet, bakın Mustafa Bey 23 yazdı. Tahmin ettim, doğru. Elazığ plaka. Ben Aselsan'ı sizin sayenizde aldım. Maliyetim 9 TL. Bedelsiz almışsınızdır Murat Bey. Eyvallah. Hocam Oyak Çimento. Oyak C. Evet Fatih Bey, Oyak Çimento'dayız. Evet, buradaki teknik sıkıntılı süreç bitti ve üzerinde kalma şartımız halen devam eder. Oyak C'de 65 üstünde kalıcı olduğunuz sürece yönümüzün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, burada Oyak C'nin büyük resmine gidelim. Burada da bizim çok şık bir formasyonumuz vardı. Hatırlayanlar bilir. Bu çimentoların birleşmeden önceki adı Mardin Çimento. Bu Mardin Çimento kapatıldı. Oyak C adı altında birleşti. Şimdi evet, yıl ya 2009'dur ya 2000 yok. Ya 2011'dir ya 2013'tür. İkisi arasında bir yer. Şimdi arkadaşlar Oyakçe bir şey deniyor. Oyakçe şu bölgedeki başladığı yolculuğu orta bantını geçtikten sonra çok şık destek yaptı. Üst banta gitti. Bakın şu bölgelerde hisse kırılım yaptı. İşte birleştiği yer burası arkadaşlar. Orası da neresi? 2014'müş. Şimdi burada hisse düzeltmeyi yatayda yapıyor. Dikkat edin. Ve kırılımı da yatayda yapıyor. Buraya konsantre olursanız. Şimdi bu bölgedeki teknik kırılımla birlikte akıllara şu soru geliyor. Çimentonun alt bölge desteğinden sonra, yani birinci ve ikinci temas bölgesi, yukarıda birinci temas bölgesi, yani bu hissenin akıbeti ikinci temas bölgesi olması için Oyak Çimento'nun bu yatay kırılımı yeterli mi? Bence yeterli değil. Oyakçı aynı zamanda şu bölgedeki kırılımı da yapmış olmalı. Şimdi bakın, orayı çizeceğim. Evet, şekilde görüleceği üzere burayla artık işimiz kalmamıştır. Oyakçı'nın görmekte olduğunuz bu teknik kırılımı bence çok önemlidir. Bu teknik kırılımda değerli arkadaşlar 1, 2, 3, 4 temas kırılımdır. Şimdi burayı şöyle alabiliriz değil mi? Bu bir formasyon. Bakın şimdi kanalı görüyorsunuz değil mi? Peki çizimlerimiz nizami mi? Ona bir konsantre olalım. Çünkü burası çok önemli. Mıknatıs modum gel, yakala zirveyi. Zirveyi tut. Burayı da tut. Tutun mu? Git şurayı kontrol et. Var çubuğuna geç. Bakın ne yapıyor? Aylık kapanışı. Aylık kapanışı. Öyle kritik yerdeki. Bence burayı çok dikkatli takip edin. Eğer burada Oyak Çimento 68 üzerine atıp kalıcı olmayı başarır ise ve Oyak Çimento önündeki 80 barajını geçer ise Oyak Çimento hızını alamayıp tüm üst banta yolculuk yapacaktır. Peki çıkmalı mıyım hisseden? Kesinlikle bence çıkmamalısınız. Beklemelisiniz. Yani burada biraz gevşese bile Oyak Çimento eninde sonunda burayı kırıp şu yolculuğu yapacaktır. Zaten içinde olmak istediğiniz bölge de bence burası olmalı. Buranın da marjı ciddi anlamda güzel. Sallana sallana gitse 700'lü rakamlara gider.
You will never walk alone. Thank you. Yalnız yürümüyorsun demiş Mustafa Bey. Allah razı olsun. Sağ olasın. Deva'ya bakalım. Yani son bilançosu gelmedi diye biliyorum. Gözden kaçırdıysam affınıza sığınıyorum. Ben bu bilançonun geçen bilançosu çok şıktı. Güzeldi, beğenilmişti piyasa tarafından. Şimdi hal öyle olunca da biz bu bölgedeki büyük formasyona konsantre olalım. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Dikkat edin arkadaşlar. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5 düzeltmesi yatayda. Pilava formasyonu var. Şu bölgedeki formasyonumuz net. Net bir şekilde çizilmiş yani. Bu kırılımın da üstüne attı. Artık burayı bence kat icazeti şeklinde görmekte fayda var. Buranın kat icazetini böyle logaritmik bir kanal olarak okuyoruz. Ve şunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, bu hissede orta bantta kaldığınız sürece hiçbir problem yoktur. Orta bant seviyesi de bana göre alım fırsatıdır. O seviyeyi de 69-70 bandı söyleyebilirim. 69-70 bandı üzerinde aynı bilançoyu getirmeye devam ederse tutunacaktır. Bilanço zayıf gelirse en dip noktası bana göre bu hissenin formasyon onay bölgesidir. Orayı da logaritmik olarak söylüyorum 53-90 seviyesidir. Yani buranın altını düşünmem ama bilanço iyi gelecekse bu negatiflikte hissenin 69'a kadar geri çekilmesi alım fırsatı olacaktır. Evet, Şok Market Kadir Bey bakıyorum. Şimdi bizim Ramazan ayına girdik. Başlıyoruz artık. Fiyatlama anlamında girdik diyebiliriz. Peki burada Şok Market'in yatay bölgesini gidelim. Yatay bölge. Bakın ne güzel. Alta üstte, alta üstte. Yataydayız değil mi? Bir türlü hareketlerle başlıyor burası. Şimdi bizim için ölçü neresi? Ölçü burasıdır. Ölçü burasıdır ama şunu yapalım. Logaritmikten bir çıkalım. Bakın lineer grafikte biz şunu söyleyelim. Şunu arayalım. Değerli arkadaşlar burada şu yatay bölgeye şöyle çizecek olursam. Hem fikir misiniz? Çünkü hareketin hızlı olduğu bölge onay da almış olduğu, kat icazeti onayı da almış olduğu bu regresyon kanalıdır. Artık bu regresyon kanalımızı gelin yukarıya doğru aheste taşıyalım. Bir kat icazeti ve onay. Bir daha gitmişiz. Ve arkadaşlar son durumumuz. Şöyle çizebiliriz. Tamam. Dikkat edin. Günlük grafikte bana göre bu hisse bugün kötü bir kapanış yapmıştır. Daha önce bu orta band temasını çok nizami yapmış. Destek bölgelerini de çok şık çalıştırdı. Önemli bir destek noktası olarak kabul ettiği şirketin tekrar desteğe inmesi mümkündür. Ama bunun için bence yarını da görmeniz lazım. 65 üstüne atmayı başarır ise bu zafiyet ortadan kalkar. Eğer başaramaz ise 65 üstüne başaramaz ise hisse senedi 53 TL'ye kadar geri çekilmesi
mümkündür. Bir sakıncası yoktur bana göre. Necat Bektaşlı full Ereğli'deyim. Necat abi şimdi tabii Bankof'un Ali Cengiz oyunları bitmiyor. Ereğli'de bir hedef fiyat verdi. Sonra Ereğli'den itiraz edildi. İşte Bankof'un bu raporu hazırlayan analisti ne bizim toplantı sunumlarımızı görmüştür, ne gelmiştir, ne bizlerle görüşmüştür, kafadan uyduruyor gibi bir açıklama. Tabii Ereğli bunu yapacak mı? Bu onay alacak mı? Patron alımları var, şirket geri alımları var. Benim Ereğli'de beklentim bu düzeltmeyi yapacağı yönünde. Arkadaşlar bir 43.80 düzeltmesini yapacaktır. Buradan da reaksiyonunu alıp yolculuğuna devam edecektir. Şimdi tabii şu anlaşılmamalı. İşte 43.80 geldi. İlle de çalışacak bir şey yok. Trend desteğine değer. Buradan tepki alır bilemem. Ama 43.80-45 bandı orta uzun vade toplayan arkadaşlar için ideal alım yeridir bana göre. Şimdi %100 bedelsiz vermiş, açıklamış. Bir de temettü benim beklentim yoktu. Allah var. Miktal'in satışları bittikten sonra ne yaptı? Miktal'i tahtadan çıkardık, rahatladık. Alın size temettü der gibi bir de temettü açıkladı. Yani BIST 30'dur. Ne yapsa yeridir şeklinde yorumlayayım. Tabii yatırımcı uzun vade beklerse problem olmayacaktır. 43.80'e gelmesi de bence iyi olur. Evet, Reader. Yani hissede acayip bir ısrar var. Ya bu balonu şişirmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Bu balon 1.618'de patlamadı. 2.618'de kısmi olarak patlamış görüyorum. Bana göre 66.96 stop olmak lazım. Ama 66.90 üstünde kalıcı olur ve 74.15'i kırar ise 95.20 yolcusudur. Piyasaya göre devam edecekler. Ama 66.90 altına mutlaka dikkat edin. Evet. 71.50'den girdin tekrar. Yani Asım ben ne anlatıyorum sen ne yapıyorsun? Bak geçen yayında sen sordun ben baktım. Bizde Reader'a başka baktıran yok. Burası bir kar realizasyon bölgesi. Burası başka bir kar realizasyon bölgesi. Ki burayı geçerse gir dedik. 74-15 üstünde 95-20 konuşulur. Ve arkadaşlar ben açıkça bu hissedeki hani bir cep telefonu markası biliyorum. Eder mi bu kadar? Bilmiyorum. Şuna bir bakayım ha. Bir dakika. Alsın bizim değerimiz. ...950 milyon sermayeli... ...TK'sı 95-92... ...piyasa değeri 20 kat. Yani şimdi Asım... ...ben pahalı görüyorum hisseyi. Diyebilirsin ki hocam 95 FK olan hisseler var. İşte en basit Sasa var diyebilirsin. Eyvallah. Ama bu hissenin ya bildiğimiz telefon teknolojisi olan hisse başka hikayesi var mı bilmiyorum. Bana göre pahalı.
Ne söylenir başka? Bence pahalı. Makasına bakalım. Evet, İş Bankası, Ziraat, Garanti Vakıf. Haftalık değişimde patron mal vermiş. Haftalık değişimde patronun mal verdiğini görüyorum. Evet, Gedik de malı çıkıyor. Şöyle yapalım. Son bir aya bakalım. İkinci ayın biri, evet son bir ayda Info Gedik mal çıkmış. Bence dikkatli olmalısın Hasan. Evet. Elektrikli araba mı üretiyormuş? Reader mi? Reader marka elektrikli araba mı üretecekmiş? O zaman ayrı, ben bilmiyorum. Olabilir. Hikayesi varsa bir şey diyemem ama bence pahalı. Hep beraber Kaancan Bey. Pekala arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyelim. Müsaadenizle yavaş yavaş bitirelim. Bir de bizim yakın dostlarla küçük bir toplantımız olacak. Onlara da biraz vakit ayıralım. Değerli arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Sakin kalın. Kredili işlemde olmadığınız sürece şurada 8600'e çok kalmadı. Artık bu düzeltmede elbet geri dönüşümüz olur. Tekrar ifade ediyorum. Kredili işlemde değilseniz en fazla 15-20 gün içerisinde bu negatif süreci atlatmış oluruz ve geride bırakırız Allah'ın izniyle. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıkta, afiyette kalın. Giderken de beğenilerinizi artırırsanız sevinirim arkadaşlar.